Bir varmış bir yokmuş diye başlayan her masalın aslında insanın iç dünyasında açılan çok daha derin bir yaraya benzediğini bilmeden büyür insan. Fakat bazı hikayeler vardır ki masal gibi anlatılsa da masal olmaktan çok uzak, gerçeğin tam kalbine dokunan bir ağırlık taşır. Ve işte bu hikaye de Anadolu'nun uzak bir köşesinde, kışın aylarca toprağı bırakmadığı, rüzgarın taş duvarlara çarpa çarpa sanki insanla konuşmayı öğrenmiş gibi uğuldadığı küçük bir köyde, eski ama hala ayakta kalmayı başarmış bir evin içinde sessizce yaşanan bir kırılmanın hikayesidir. Bu evde Havva adında bir kadın yaşamaktadır. Hayatın yükünü erken yaşta omuzlamış, kendi çocuklarını büyütmeye çalışırken bir yandan da kaderin kapısına bıraktığı Ali'yi istemeden de olsa yanına almak zorunda kalmış bir kadındır bu. Çünkü Ali bir gün kapıya bırakılmış bir çocuk değil. Önce babasını bir iş kazasında kaybetmiş. Ardından annesinin acıya dayanamayıp çok kısa süre içinde hayata tutunamayıp gitmesiyle tamamen kimsesiz kalmış bir çocuktur ve köyde insanlar kısa süreli bir üzüntüden sonra bu çocuğun geleceğini konuşmaya başlamış. Sonunda da akrabası var, Havva baksın diyerek aslında hiçbir sorumluluk almadan yükü bir eve bırakmışlardır. Ali o eve geldiğinde ne bir misafir gibi karşılanmış ne de gerçek bir evlat gibi benimsenmiştir. Daha çok kimsenin nasıl yaklaşacağını bilemediği bir sessizlik gibi köşeye yerleştirilmiş. Varlığıyla yokluğu arasında fark edilmeyen bir gölge gibi yaşamaya başlamıştır. Ve ilk günlerde gerçekten de fazla konuşmamış, fazla hareket etmemiş. Sanki nefes alırken bile yanlış yapmaktan korkuyormuş gibi kendi varlığını küçülterek yaşamıştır. Zaman geçtikçe evin düzeni Ali'nin de içinde olduğu yeni bir dengeye alışmaya başlamış gibi görünse de aslında bu sadece dışarıdan bakıldığında öyleymiş. Çünkü Havva kendi çocuklarına daha sıcak davranırken Ali'ye karşı hep mesafeli, hep ertelenmiş bir ilgi göstermiş. Sofraya oturduğunda bile o görünmeyen ayrım giderek büyümüş ve bir gün kış iyice ağırlaştığında evin içini saran yemek kokuları herkesi sofraya çağırırken Ali'nin tabağına bırakılan küçük ve soğuk bir parça. Onun bu evde aslında hiçbir zaman tam olarak içeride olmadığını fark ettiği an olmuş. O andan sonra Ali hiçbir şey söylememiştir. Çünkü bazı çocuklar konuşarak değil, susarak hayatta kalmayı öğrenir ve Ali de susmayı seçmiştir. Sabahın karanlığında kalkıp su taşımış, odun kırmış, kar küremiş, elleri soğuktan çatlamış ama yine de şikayet etmemiştir. Çünkü şikayet etmenin bir şeyi değiştirmeyeceğini, aksine daha fazla görünür olup daha fazla incineceğini çok erken öğrenmiştir. Geceleri ise herkes uyuduğunda dışarı çıkıp karın üstüne oturur, gökyüzüne bakar ve kendine bir yıldız seçerek çok kısık bir sesle "Anne ben buradayım" diye fısıldar. Ama gökyüzü cevap vermez. Rüzgar cevap vermez. Dünya cevap vermez. Ve Ali her gece biraz daha içine kapanır. Biraz daha görünmez olur. Yıllar böyle geçerken Havva'nın içinde de fark etmediği bir ağırlık birikmeye başlamış. Çünkü o da aslında her şeyi görmesine rağmen çoğu zaman görmezden gelmiş. Bazen hayatın telaşıyla, bazen kendi çocuklarını koruma içgüdüsüyle, bazen de alışkanlığın körlüğüyle Ali'nin giderek silikleştiğini fark etmemiş ya da etmek istememiştir. Ta ki bir gece uyanıp pencereye baktığında Ali'yi karın ortasında tek başına otururken görüp içinin ilk defa gerçekten sızladığını hissedene kadar. O an Havva'nın içinde tek bir cümle yankılanmıştır. Ben ne yaptım? Ve bu cümle aslında sadece bir pişmanlık değil, yılların fark edilmeden birikmiş hatasının sessiz bir çöküşü olmuştur. Ertesi sabah sofraya 3 tabak değil, 3 eşit tabak konulmuş. Havva Ali'yi çağırmış. Ali şaşırmış ama yine de oturmuş. Fakat yememiştir. Çünkü güven hemen oluşan bir şey değildir. Özellikle yıllarca kendini eksik hissetmiş bir çocuk için hiçbir iyilik ilk anda gerçek gibi görünmez. Hatta çoğu zaman bir sınav gibi gelir. Ama Ali o lokmayı ağzına götürdüğünde sadece ekmek tatmamış, yıllardır içine attığı sessizliğin çözülmeye başladığını hissetmiş. Gözleri dolmuş.
Ama yine de ağlamamış. Çünkü bazı çocuklar ağlamayı bile kendine yasaklamıştır. Zamanla Havva daha dikkatli olmuş, daha yumuşak konuşmaya başlamış, daha adil davranmaya çalışmış. Ama Ali'nin içindeki boşluk hemen dolmamış. Çünkü yılların bıraktığı eksiklik bir günde kapanmaz. Kalp bazen iyileşmek için zamandan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. Ali büyüdüğünde artık kimseye yük olmayan, kimseyle derdini paylaşmayan bir adam olmuş. Ama içinde hep o eski evin köşesi kalmış. Hep o sofranın kenarında oturan küçük çocuk sessizce yaşamaya devam etmiştir. Ve hikayeyi anlatan der ki, bazı çocuklar büyür ama içlerindeki eksiklik büyümez. Sadece şekil değiştirir ve insan bazen en çok yediği ekmekle değil, en çok görülmediği anlarla yaralanır. Çünkü bir çocuğun en derin açlığı yemek değil, eşit sevilmektir ve bazı hikayeler mutlu bitmez ama insanın içine yerleşir, orada sessizce yaşamaya devam eder.